Merhaba. Bugün sizinle DNA parçalarını birleştirmenin oldukça yaratıcı ve hatta bazı kaynakların asi dediği bir yöntemini konuşacağız. Silik, yani sekans ve ligasyondan bağımsız klonlama. Evet, merhaba. Bu yöntem moleküler biyolojide çok sık yapılan bir işi, yani klonlamayı, bazı standart adımları atlayarak, mesela ligasyon gibi ve işin ilginç yanı Escherichia coli diye bildiğimiz o yaygın bakterinin kendi DNA tamir sistemlerini kullanarak kolaylaştırıyor. Hı hı. Elimizdeki kaynaklar da bu tekniğin nasıl çalıştığını, nereden geldiğini ve neden bu kadar popüler olduğunu anlatıyor aslında. Harika. O zaman hemen bir dalalım bakalım. Silik moleküler klonlama alanına nasıl bir çığır açmış, sizin için ne gibi yenilikler getiriyor bunları keşfedelim. İlk olarak silik tam olarak ne demek ve neden asi diyorlar buna? Şöyle diyelim, silik, farklı DNA parçalarını hani istediğimiz sırayla bir araya getirmek için kullanılan bir moleküler biyoloji tekniği. Tamam. Asi denmesinin sebebi şu: geleneksel klonlama yöntemlerinde neredeyse her zaman kullanılan, DNA parçalarını birbirine yapıştıran o kimyasal tutkal gibi olan DNA ligaz enzimine ihtiyaç duymuyor. Ha, yani o klasik yapıştırma adımı yok. Aynen öyle. İşin zekiliği de burada zaten. Silik, ligaz yerine konakçı olarak kullandığımız E. coli bakterisinin içinde doğal olarak bulunan ve DNA'daki hasarları onarmak için kullandığı çok güçlü bir sistemi, yani homolog rekombinasyon dediğimiz mekanizmayı kullanıyor. Yani bakteri kendi kendine mi birleştiriyor parçaları? Tam olarak öyle. Siz parçaları veriyorsunuz, bakteri kendi tamir mekanizmalarıyla onları bir araya getiriyor. Bu da yöntemi hem ucuzlatıyor, hem hızlandırıyor, hem de özellikle birden fazla, yani çok sayıda DNA parçasını aynı anda birleştirmek için bayağı etkili kılıyor. Bu ligasyon olmadan yapma fikri çok ilginç geldi. Yani bu enzim adımını atlamak tamamen sılık ile mi ortaya çıktı yoksa bir geçmişi var mıydı? Çok güzel bir soru. Aslında Slick tamamen sıfırdan çıkmış bir fikir değil. 1990'larda geliştirilen LIC, yani ligasyondan bağımsız klonlama denilen bir tekniğin daha da geliştirilmiş, daha esnek hale getirilmiş bir versiyonu diyebiliriz. Ha, LIC diye bir şey varmış önceden. Evet, LIC de ligaz kullanmıyordu. O T4-DNA polimeraz diye bir enzim kullanıyordu. Bu enzim DNA'nın bir zincirini uçlardan başlayarak, nasıl desem, biraz kemiriyor ve tek sarmallı yapışkan uçlar oluşturuyordu. Anladım. Ama LIC'nin şöyle bir sıkıntısı vardı: oluşan bu yapışkan uçların yapısı gereği bazı DNA dizilerinde işe yaramıyordu. Yani her tür DNA parçasıyla kullanılamıyordu. Bir sekans kısıtlaması getiriyordu. Anlıyorum. Yani bir öncü teknik var ama limitleri var. Kaynaklar diyor ki Steven Elledge 2007'de Slick'i geliştirerek bu kısıtlamaların üstesinden gelmiş. Nasıl başarmış bunu? Oradaki temel fark neydi? İşte Elac'ın fark ettiği kilit nokta şuydu: E. coli'nin bu homolog rekombinasyon sistemi aslında sandığımızdan çok daha güçlü ve esnek çalışıyor. Hmm. Yani LIC'deki gibi böyle mükemmel tasarlanmış özel yapışkan uçlara aslında gerek yokmuş. Standart PCR yöntemiyle çoğalttığımız DNA parçalarının uçlarında birbiriyle eşleşen, hani genellikle 20 ila 60 baz uzunluğunda benzer, yani homolog dizilerin olması yeterliymiş. Yani sadece benzerlik yetiyor, özel bir yapıya gerek yok. Aynen öyle. Bu PCR ürünlerin uçları yine T4 polimerazla biraz işlenip tek sarmallı hale getiriliyor. Sonra bu parçaları alıp E. coli hücresine verdiğinizde o homolog bölgeler birbirini tanıyor ve hücrenin kendi tamir mekanizmaları devreye girip tıkır tıkır parçaları doğru sırada birleştiriyor. Vay canına, bakteri resmen yapboz yapar gibi. Gibi, aynen. Hatta işin ilginci, eğer çok az miktarda DNA ile çalışıyorsanız veya verimi arttırmak isterseniz, REC-A diye bilinen bir proteini dışarıdan ekleyerek bu birleştirme işlemini daha da güçlendirmek bile mümkün. Peki bu süreç pratikte nasıl yürüyor? Mesela diyelim ki 3 farklı DNA parçasını birleştirmek istiyoruz. Adım adım nasıl oluyor? Süreç aslında şaşırtıcı derecede basit ve mantıklı. Şöyle işliyor: önce birleştirmek istediğiniz o 3 DNA parçasını, bunlara insert diyoruz genelde, ve onları taşıyacak olan hedef plazmidi, yani vektör, PCR'la çoğaltıyorsunuz. Tamam, PCR'la çoğalttık. Ama burada kritik bir detay var.
PCR primerlerini tasarlarken her parçanın ucunda bir sonraki parçanın başıyla örtüşecek, yani o bahsettiğimiz homolog diziler olacak şekilde tasarlıyorsunuz. Anladım. Uçlar birbirini tanıyacak şekilde. Kesinlikle. Sonra bu PCR'la ürettiğiniz DNA parçalarını alıp T4 DNA polimeraz enzimiyle muamele ediyorsunuz. Ama burada çok önemli bir nokta daha var. Bu işlemi yaparken ortama yeni DNA sentezlemek için gereken yapı taşlarını, yani DNTP'leri koymuyorsunuz. Neden? DNTP olmayınca ne oluyor? DNTP olmayınca T4 polimeraz sadece DNA'nın 3 ucundan tek zinciri yiyor. Egzonükleaz aktivitesi, ama karşısına yeni baz ekleyip boşluğu dolduramıyor. Polimeraz aktivitesi. Böylece o istediğimiz yapışkan tek sarmallı uçlar oluşuyor. Ha, anladım. Sadece yiyor, tamir edemiyor. Akıllıca. Aynen. Sonra bu işlem görmüş parçaları, vektör ve insertleri basitçe karıştırıyorsunuz ve bunları yetkin E. coli hücrelerine, yani dışarıdan DNA alabilecek hale getirilmiş özel bakteri hücrelerine veriyorsunuz. Transformasyon diyoruz buna. Tamam, karıştırdık ve bakteriye verdik. Sonrası? Sonrası bakteride bitiyor. İçeri giren parçaların o homolog uçları birbirini buluyor, eşleşiyor ve bakterinin kendi rekombinasyon ve tamir enzimleri devreye girerek parçaları kalıcı olarak birleştiriyor, plazmide halkasal hale getiriyor. Süper. Peki bu birleştirme ne kadar temiz oluyor? Yani arada istenmeyen diziler falan kalıyor mu? İşte Slick'in güzel yanlarından biri de bu. O homolog bölgeler sayesinde parçalar tam olarak istediğiniz gibi doğru sırada birleşiyor. Ve işlem bittiğinde geride hiçbir ek, istenmeyen baz dizisi, yani bir iz, scar kalmıyor. Tamamen pürüzsüz bir birleşme oluyor. Bu harika. Peki başarı oranı nasıl? Özellikle çok sayıda parçayı birleştirmeye çalıştığımızda. Kaynaklara göre oldukça iyi. Mesela 5 parçaya kadar olan birleştirmelerde başarı oranının %80'lere kadar çıkabildiği belirtiliyor. Tabii parça sayısı arttıkça iş biraz zorlaşıyor. 10 parçalık daha kompleks birleştirmelerde bu oran %20 civarına düşebiliyor, ama yine de dikkate değer. %80 5 parça için gerçekten çok iyi. Ama tabii her yöntemde olduğu gibi bunun da mutlaka bazı dezavantajları, çalışmadığı durumlar vardır, değil mi? Elbette, elbette. Hiçbir yöntem mükemmel değil sonuçta. Slick'in en bilinen sınırlaması, az önce bahsettiğimiz o tek sarmallı DNA uçlarının eşleşme için serbest, yani erişilebilir olması gerekliliği. Ne demek o tam olarak? Yani eğer o tek sarmallı uçlar kendi üzerine katlanıp böyle stabil ikincil yapılar, hani biyolojide saç tokası, hairpin dediğimiz yapılar gibi oluşturursa, bu durum homolog bölgelerin birbirini bulmasını ve eşleşmesini engelleyebiliyor. O zaman da birleşme ya hiç olmuyor ya da verim çok düşüyor. Anladım. DNA'nın kendi kendine katlanması sorun yaratabiliyor. Başka? Bir diğer potansiyel problem de şu: eğer birleştirmek istediğiniz farklı parçaların homolog uç dizileri birbirine çok fazla benziyorsa, bu sefer de hücre içinde yanlış eşleşmeler, yani parçaların yanlış sırayla veya yanlış yerlere birleşmesi gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Dikkatli tasarım gerekiyor yani. Hı hı. Peki, kaynaklarda sık sık Gibson montajıyla karşılaştırıldığımı görüyoruz. İkisi de sanki benzer mantıkla çalışıyor gibi ama farkları ne tam olarak? Hangisi ne zaman daha avantajlı? Evet, çok sık karşılaştırılırlar çünkü ikisi de temel prensip olarak aynı kapıya çıkıyor. Homolog rekombinasyon kullanarak DNA parçalarını birleştirmek, ama kullandıkları enzimler ve işleyiş biçimleri farklı. Nasıl farklı? Gibson montajı genellikle 3 farklı enzimin bir karışımını, bir kokteylini kullanır. Bunlar DNA'nın 5 ucunu yiyen bir T5 egzonükleaz, oluşan boşlukları dolduran ısıya dayanıklı bir polimeraz, mesela fusion, ve en önemlisi parçaları kimyasal olarak birbirine bağlayan bir DNA ligaz. Ha, Gibson'da ligaz var yani. Aynen, Gibson'da ligaz var. Ve genellikle tek bir tüp içinde, hepsi bir arada ve silike göre daha yüksek bir sıcaklıkta, genellikle 50 derecede yapılıyor bu işlem. Bu yüksek sıcaklık, o bahsettiğimiz saç tokası gibi ikincil yapıların oluşma ihtimalini azaltmaya yardımcı oluyor. Anladım. İçerdiği ligaz sayesinde de özellikle çok sayıda, yani 5'ten fazla parçanın birleştirilmesinde genellikle silike göre biraz daha verimli olabiliyor. Tek adımda bitiyor işlem. Peki Silik'in avantajı ne o zaman Gibson'a göre?
Silik'in en büyük ve dezavantajı maliyet. Silik sadece tek bir enzim kullanıyor, o da T4-DNA polimeraz ki bu oldukça ucuz ve her laboratuvarda bulunan bir enzim. Gibson'ın enzim kokteyli ise genellikle çok daha pahalı. Anlaşıldı. Yani bütçe kısıtlıysa veya sürekli klonlama yapılıyorsa silik daha cazip. Kesinlikle. Özellikle çok sayıda farklı yapı, konstrakt denemesi yapan, yüksek hacimli klonlama ihtiyacı olan laboratuvarlar için Silik gerçekten maliyet etkin bir çözüm sunuyor. Hem basit, hem ucuz, hem de çoğu zaman yeterince verimli. Çok net anlaşıldı. Peki bütün bu konuştuklarımızı şöyle bir toparlarsak, silik hakkında dinleyicilerimizin aklında kalması gereken temel mesaj ne olmalı sizce? Bence temel mesaj şu: Silik, E. coli gibi basit bir organizmanın zaten sahip olduğu doğal ve güçlü DNA tamir yeteneklerini son derece akıllıca ve yaratıcı bir şekilde kullanan bir yöntem. Hı hı. Bu sayede moleküler biyolojinin temel işlerinden biri olan DNA birleştirmeyi daha basit, daha ucuz ve daha esnek hale getiriyor. Yani bir nevi mevcut biyolojik bir sistemi farklı bir mühendislik problemi için hacklemek gibi düşünebiliriz. Çok güzel bir benzetme. Biyolojiyi hacklemek. Aynen öyle. Bu da onu, dediğim gibi, özellikle kısıtlı kaynaklarla çalışan veya çok sayıda farklı kombinasyon denemek isteyen araştırmacılar için paha biçilmez bir araç haline getiriyor. Kesinlikle katılıyorum. Mevcut biyolojik sistemlerin hiç akla gelmeyecek potansiyellerini yaratıcı şekilde kullanmanın çok güzel bir örneği bu silik. Evet. Bu da ister istemez şu soruyu akla getiriyor aslında. Doğada zaten var olan, milyonlarca yıldır evrimleşmiş bu mekanizmaları alıp, bizim karşılaştığımız farklı mühendislik, tıp veya bilimsel problemlere uyarlayarak daha başka ne gibi şaşırtıcı şeyler başarabiliriz acaba? Hmm. Yani biyolojiden ilham alan, biyolojiyi taklit eden değil de biyolojinin kendi araçlarını kullanan bu tür tasarım yaklaşımlarının potansiyeli sizce nereye kadar uzanabilir? İşte bu üzerine kafa yormaya değer bir soru gibi geliyor bana.